Hoş geldiniz. 6 Nisan 2021 Aydın'da Söke'deyiz. Arkamdaki yarımada Dilek Milli Parkı ya da Dilek Milli Park Yarımadası. Bu yarımadanın bu tarafında, yani Söke tarafında şu anda arkamda gördüğünüz tarihi Rum köyü çok eski tarihlere, çok eski zamanlara takvimleniyor gerçekten. Öyle ki bu köy Rumlarla Türkler 1922'de mübadele edilmeden evvel tamamen bir Rum köyüymüş. Sonra mübadeleden sonra Selanik'ten gelen Türklere tahsis edilmiş. Onlar yerleşmişler, yaşamışlar. Ancak bir süre sonra çağın gereği, şartların gereği onlar da bu dağın vadisinde yokuşta kalan köyü terk edip aşağıya yeni bir köy tesis etmişler ve orada yaşıyorlar. Bu köyün Türkçe adı Doğan Bey Köyü. Aşağıdaki yeni yaptıkları köyün adı Yeni Doğan Bey. Ama köyün asıl adı, Rumca adı, en eski adı Domatya Köyü. Bugün buradayız. 6 Nisan'da rüzgarlı bir havada ama güneş tepemizde parlıyorken bu Rum köyünü gezeceğiz birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Tarihin içinde bir durak. Evleri restore edildikten sonra gerçekten çok şık olmuş. Restorasyon son derece başarılı. Güzelliğe bakar mısınız? Muhtemelen bu köy, bu evlerin sahipleri restorasyonları tamamlayıp yerlerine yerleştikçe çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden yaşam bulacak ve çok ciddi sayıda da turist ağırlayacak. Evet, köyün hemen girişindeki bu ev, kapısının üzerine yazan tarihe göre 1992'de restore edilmiş. Sanırım restorasyonun ilk başladığı zamanlarda orijinaline uygun olarak. Tam vadinin üzerinde restore edilmiş 2 katlı klasik bir Rum evi. Tam kenarda duruyor, yamaçta. Gerçekten restorasyondan sonra şahane olmuş. Köyün girişinde, daha doğrusu girişine yakın bir yerde böyle küçük, keyifli bir de kafe var. Yürüyüp döndükten sonra belki oturup bir kahve içilebilir. Evet. Az önce gördüğünüz, ekranın sol tarafında gördüğünüz ev yıkık, virane vaziyette ve restorasyon için bekliyor. Muhtemelen birisi satın alacak. O da diğerleri gibi restore edilecek. İşte bu ev. Ama hemen bu tarafta yukarıda gördüğünüz ev restore edilmiş, bitmiş. Tarih bundan buna doğru dönüşüyor. Tam arkamda bir yerde de çok şık bir Casa Luna isimli ay evi, Casa Luna isimli bir pansiyon var. Burada bir iki tane pansiyon, bir tane de kafe var. Gelirseniz uğrarsınız. Köyün dağın yamacına yakın olan üst kısımlarında henüz evler oldukça harabe halde. Muhtemelen buralara sıra gelmemiş. Ama şunu söylemekte hiçbir sakınca yok bence. Bu köy hiç de uzun olmayan bir zaman sonra bildiğimiz bütün köylerden, örnekse bu yöredeki yine çekimlerini yaptığımız Şirince'den ve benzerlerinden çok çok daha ünlü olacak. Çünkü gerçekten olağanüstü.
Evet. Olağanüstü, daracık, tarih kokan sokaklardan söz ediyorum. Müthiş evler, müthiş sokaklar. Ama küçük bir uyarı. Sakın buraya Temmuz-Ağustos'ta falan gelmeye kalkmayın. Çünkü oldukça yokuş, iniş çıkış. İnanın bana sıcaktan bu turu tamamlayamazsınız. Hemen sağ tarafında caminin yanında yapı formundan eski bir kilise olduğunu düşündüğüm bir bina var. Üzerinde 1898 yazıyor tarih olarak. Burada da köyün muhtemelen kimseyi bulup soramadım çünkü salgın nedeniyle oldukça kapalı her yer ama muhtemelen bir toplanma yeri ya da bilemiyorum ama bir ev olmadığını düşünüyorum. Fakat çok keyifli bir yapı var. Müthiş, müthiş sokaklar, müthiş manzara. Doğanbey Köyü'nün etrafına kurulduğu vadinin tabanı böyle bir yer. Ve o vadinin hemen üzerinde de gördüğünüz gibi eski evler restore ediliyor. Bu kısımda henüz muhtemelen satın alınmamış ya da alınmış olsa da restorasyonu bekleyen evler var. Az sonra şu tarafta olacağız. Muhtemelen orada da keyifli bir yer yapmışlar. Gidip bakalım. Gerçekten oldukça rüzgarlı bir gün. Umuyorum rüzgar sesi çekim kalitesini çok etkilemiyordur. Köyün üstlerinden yine olağanüstü bir ev ve deniz manzarası. Evet, vadinin karşı tarafından az önce başladığımız noktaya bir bakış bu. Burada şu anda birkaç tane hala satılık ev ilanı görüyorum. Burası bizim Kuzey Ege'de pek sevdiğimiz Yeşilyurt gibi, Ahmetçe gibi ya da Kayalar gibi köylere çok kısa zamanda ulaşacak ve ev fiyatları çıldıracak fikrindeyim. Evet, bugün gördüğüm en güzel köylerden bir tanesindeydik. Doğanbey Köyü'ndeki Söke'de. Bu müthiş köyü sizler için dolaştık. Biz de yoğun İstanbul günlerinden biraz nefes alıp gerçekten keyif yaptık. Olağanüstü bir gündü. Eğer yolunuz buraya Kuşadası tarafına düşerse sırtını Dilek Yarımadası Milli Parkı'na dayamış bu eski Rum köyüne mutlaka uğrayın. Görüşmek üzere.
Karina'dayız. Arkamız Dilek Yarımadası. Dilek Yarımadası'nın güneyinin tam da bittiği nokta burası. Buradan sonra artık yol yok, askeri bölge, geri dönmek zorunda kalırsınız. Az önce yukarıda çekim yaptığımız Doğanbey köyünden yaklaşık 5-6 kilometre deniz tarafındayız şu anda ve denize sıfır bir yer. Gördüğünüz gibi müthiş bir deniz, çok güzel rüzgarlı, harika bir hava var. Burada 4-5 tane balık restoranı var. Eğer Doğanbey köyüne gelip gezerseniz ve deniz kenarında oturup bir şeyler yemek isterseniz 5-6 kilometre ilerideki buraya da uğrayabilirsiniz. Hangisini seçerseniz tercih sizin. Görüşmek üzere.